Her zaman bir değişimle karşı karşıyayız. Ancak içinde bulunduğumuz dönemde bu değişimin hızı önemli ölçüde arttı. İlerleyen dönemde, önümüzdeki dönemde veriyi işleyebilen, anlamlı hale getiren, ticari fayda temin edilmesini sağlayacak veri analitiği alanı en çok yatırım yapılacak, en çok öne çıkacak konulardan biri olacak. Yapay zeka alanında çok hızlı gelişmeler var. Hızla öğrenen, hatalarından ders çıkaran ve buna göre kendini yenileyen sistemler mükemmelliğe doğru yolculukta hız kazandırıyor. Kuantum işlemcilerin hayatımıza girmesiyle başta yapay zeka olmak üzere sağlıktan mühendisliğe, malzeme bilimlerinden enerji üretimine ve enerjinin saklanmasına kadar pek çok konuda bugün hayal bile edemeyeceğimiz gelişmelerle karşı karşıya kalacağımız öngörülüyor. Teknolojideki bu gelişmelere bağlı olarak Sanayi 4.0 veya 4. Sanayi Devrimi olarak adlandırılan modüler ve akıllı fabrikalar halihazırda devreye girmeye başladılar. Bu akıllı fabrikalara tedarik zincirinin de akıllı bir şekilde entegre edilmesiyle %30 hatta 40'lara varan verimlilik artışları bekleniyor. 3 boyutlu yazıcılar sayesinde yedek parça stokları taşınmadan, bunların nakliye ihtiyacı, depolanma ihtiyacı olmadan satış sonrası hizmetlerde çok etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilecek. Sektörler açısından bakarsak sürekli devam eden veri akışı sebebiyle bu verileri işleyecek, anlamlandıracak veri analitiği konusu en çok öne çıkacak, en çok yatırım alacak sektörlerden birisi olacak. Sürücüsüz araçlar başta olmak üzere birbirleriyle konuşabilen makineler sayesinde kaza oranları azalacak ve bunun pek çok sektörde iz düşümü gerçekleşecek. Diğer taraftan teknolojideki gelişmeler hem teşhis hem de tedavi konularında önemli gelişmeler, iyileştirmeler sağlayacak. Organizasyonel açıdan baktığımda bütün bu değişimi okuyacak ve şirketlerini buna göre dönüştürecek liderlere ihtiyaç olacak. Liderlerden sonra organizasyonların en önemli ihtiyacı değişen şartlara göre ihtiyaç duyulan yetkinliğe sahip insan kaynağını şirketlere çekebilmek ve tutabilmek olacak. Bu bağlamda da fonksiyonlar arası işbirliğini en üst seviyeye taşıyacak esnek organizasyon yapısına sahip olan şirketler daha hızlı, daha esnek hareket kabiliyetleriyle rekabette öne çıkacaklar. Bugün tüketiciler tarafında belirgin olarak gördüğümüz paylaşım ekonomisinin şirketler tarafında da daha öne çıkacağını düşünüyorum. Bahsettiğim trendlerin ve teknolojideki dönüşümün doğal olarak tüketici üzerinde de yansımaları söz konusu. Tüketici her zamankinden daha fazla bilinçli ve talepkar. Dinamiklere baktığımızda da tüketici lehine geliştiğini görüyoruz. Diğer yandan tüketicilerin büyük kurumlara olan güvenlerinin azaldığı ve markalara bağlılığın zayıfladığı bir dönemdeyiz. İleriye dönük olarak ve günümüzde de hatta tüketiciler şeffaflık, etik değerler ve hesap verebilirlik konularında şirketlerden daha yüksek seviyede beklenti içindeler. Tüketiciler tarafından bakıldığında önemli trendlerden birisi paylaşım ekonomisi. Pek çok nedenden ötürü ürünlere sahip olmak yerine özellikle gayrimenkul, otomobil gibi ürünlere sahip olmak yerine ihtiyaç duyduğu anda ihtiyaç duyduğu kadar hizmeti satın alabilmeyi tercih ediyor. Teknoloji alanındaki
gelişmeler giyilebilir cihazlar konusunda da çok önemli ilerleme kaydedilmesini sağladı. Giyilebilir cihazlarla ve bunların internet üzerinden sürekli veri gönderme kabiliyetleri sebebiyle yaşam tarzınıza ilişkin, sağlık verilerinize ilişkin bilgileri uygun gördüğünüz kişilerle paylaşmanız söz konusu. Diğer bir özellik de şu, bu giyilebilir cihazlar sayesinde yediğinizin, içtiğinizin metabolizmanız üzerindeki etkilerini neredeyse anında veya kısa bir süre içerisinde izlemeniz söz konusu olabilecek. Bu da yine yeme içme alışkanlıklarınıza ve hayat tarzınıza doğrudan etki yapacak. Bunun sonucunda şöyle bir soru sorabiliriz. Paranızı sağlık sigortasına, tedavi hizmetlerine mi harcamak istersiniz? Yoksa o kişiselleştirilmiş fiyatlama sebebiyle yaptığınız tasarrufla dünyanın çok güzel bir yerine seyahate mi çıkmak istersiniz? En önemli gelişmelerden birinin eğitim alanında olmasını bekliyorum. Şöyle ki, internet üzerinden dünyanın herhangi bir yerinde hazırlanmış olan eğitim içeriğine erişmek mümkün. Muazzam bir kaynağa erişmek söz konusu. Bu şu anlama geliyor, işte bu üst seviyedeki, en üst seviyedeki eğitime imkanlarınız yeterli olmasa da, daha dezavantajlı bir bölgede yaşıyor olsanız da, eğer takip edecek seviyede dil bilgisine sahipseniz, bu eğitim içeriğinden faydalanabiliyorsunuz. İş dünyası açısından eğer bir veya iki cümleyle ifade etmek isteseydim, ifade etmeye çalışsaydım şunu söylerdim. Önümüzdeki dönemde bilgiyi en iyi şekilde işleyen, bunu kullanışlı hale getirip bunun üzerinden ürününü, hizmetini, iş modelini tasarlayıp tüketiciye fayda sağlayan şirketler önümüzdeki dönemin kazananı olacak.